Herkese merhaba, ben Sümeyra Teymur. Bugün kanalıma Onur'u konuk ediyorum. Onur hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba arkadaşlar. Sen kendini bize biraz tanıt istersen kısaca. Onur Akbaş, benim de bir YouTube kanalım var teknoloji üzerine. Genelde Apple ürünleri ve fotoğrafçılık üzerine. Evet, Onur'un kanalının linkini de aşağı ekleyeceğim. Onun da kanalını mutlaka takip edin. Çok güzel videoları var. Şimdi benim elimde bugün Google'un Pixel 6'sı var. Bunu bir süredir kullanıyorum biliyorsunuz. Kutu açılış videosunu falan da yapmıştım. Bunun özellikle kamerası çok iddialı. Ama bunun kamera testini yapamıyordum. Çünkü elimde bir iPhone 13 Pro yoktu. Onur'da da tam olarak bizim ihtiyacımız olan iPhone 13 Pro'muz var. Bugün güçlerimizi birleştiriyoruz ve bu iki cihazın kamerasını, videosunu, ön kamerasını, arka kamerasını, portresini, her şeyini test edeceğiz birazdan. Bu arada benim en merak ettiğim telefon, biliyor musun? Öyle mi? Aynen. Çünkü Türkiye'de yok zaten. Kimsede yok. Alıp inceleyemiyorsun. O yüzden çok merak ediyorum yani. Evet, yani bu hani Android'in getirmiş olduğu can sıkıcı özellikleri olmasa gerçekten çok iyi telefon. Aynen, bakacağız. Şimdi ilk önce istersen kameraları hani nasıl özellikleri var, sen onu biraz anlat. Sen teknikten daha iyi anlıyorsun. Aynen, şimdi ben şeyine baktım. Kameraların milimetrelerine baktım, yani açılarına baktım. Ana kameraların ikisi de aynı 26 milimetre görüyorlar. Yani evet. Şöyle tuttuğun zaman bir yere aynı kareyi, aynı açıyı gösteriyor. Geniş açısı bunun 0.5, onun 0.7, biraz daha dar. Evet, iPhone'larda daha iPhone'un geniş açısı daha güzel. Bir de portre modu için daha çok kullanılan 3x kamerası var bunun. O da işte 76 milimetreye denk geliyor. Bunda ise 4x sanıyorum. O da 4x, o da 104 milimetreye geliyor. Biraz daha dar. Daha dar oluyor. Şimdi bakacağım. En çok onu merak ediyorum ben portrede. Bunda bir de iPhone'larda olmayan bir takım böyle video ve fotoğraf modları var. Mesela 360 derece fotoğraf çekebiliyorsunuz bundan. Bir de hareketli fotoğraflarda mesela diyelim hızlı şekilde bir araba geçiyor ya. İşte arabayı flulaştırıyor, arkayı netliyor veya tam tersi. Arabayı netliyor, yani yazılımsal olarak objeyi seçip de bir şeyler yapıyor. Evet, yapay zeka var yani aslında. Aynen öyle, aynen öyle. Bir de ben en çok şeyi merak ediyorum. Ben iPhone'ların portre modunu beğenemiyorum. Arka planı güzel bokeh efekti yapıyor ama kesme işlemini çok iyi yapamıyor. Evet, bence ya bir de parlaklık oluyor, ya kaçırıyor, içeri giriyor falan. Evet, o konuda da pikseller çok iddialı. Yapay zekası Google'un daha iyi diyorlar. Testlerde de öyle görünüyor da şimdi bugün ben onu çok merak ediyorum. Ona bir bakacağız. Aslında normal modda fotoğraf çekerken de yine objede, yani odaktaki objeyi çok daha iyi buluyor, bu tespit ediyor. Öyle mi diyorsun? Ben onu gördüm, evet. Bakalım nasıl oluyor. Şimdi biz aşağıda bütün kamera modlarını denedik, fotoğraflarımızı çektik. Burada da bakalım hangi kamera kazanacak. Aynen. Geniş açıdan başlayalım. Şimdi birincisi hangisi daha geniş diye soracak Seninki olsam. daha geniş. iPhone'un genişliği bir tık fark ediyor. Aynen. Bir tık daha geniş. Evet, iPhone çünkü 0.5 yapıyor, bu 0.7 yapıyor. Aynen, şöyle bir zoom ağacı netleme yaptığımız zaman çözünürlük olarak nasıl? Bunun daha iyi çözünürlüğü. Aynen. Bunun kamerası kaç megapiksel biliyor musun? 50 diyebiliyorum. Normal kamerada da yine arada şey farkı var. Megapiksel farkı var ama ondan önce ışığı nasıl almış dersen iki telefonda güzel ışık almış. Ama biz biliyoruz ki renkler aslında böyle değildi gökyüzünde. Evet. Seninki iPhone biraz daha yakın. Yani piksel biraz kontrast basmış. Biraz daha doygun bir mavi. Aynen. Halbuki o kadar mavi değildi ama. Ama yine bir şeye bakarsak çözünürlüğüne. Hani 12 megapiksele 50 megapiksel ne fark ediyor dersen. Şu arkadaki ev var ya, evin çatısındaki uydu antenler var, bak oraya netleyelim. Yani evet, çözünürlük farkı var, daha net bir fotoğraf çekiyor. Ama daha kontrastlı. Geniş açıyı puanlasana be, hangisi sence daha iyi? Ya geniş açıda aslında daha geniş alması açısından iPhone daha iyi. Evet. Hani netliği de gayet iyi. Yani biz böyle iyice zoom yaptığımız için bence öyle o çözünürlük kaybını yaşadık ama hani internette kullanıyorsan, sosyal medyada kullanıyorsan bu fotoğraf daha güzel bir fotoğraf. Daha güzel. Bence de öyle. O yüzden iPhone diyoruz. Evet, geniş açıda iPhone. Geniş açıda. Ana kamerada. Ana kamerada
Yine aynı şeye denk geldik Eşitler biliyor musun? yani. Aslında eşitler doğru. Yalnız doğal renk istiyorsan iPhone, çözünürlük istiyorsan da Pixel. Ha, ikisi de tatmin eder. Yan yana koymazsan mesela bu gayet iyi bir fotoğraf, bu da gayet iyi. Aynen öyle. Hatta onu daha çok kişi tercih edebilir. Evet, çünkü daha insanlar kontrast seviyor. Kontrast seviyorlar. Doğru, daha böyle iyice parlak fotoğraf madem seviyor. ikisi de aynı, birine daha fazla vermemiz gerekiyorsa kime vermeliyiz sence? Yani bize kırpma şansı verdiği için ben Pixel O zaman Pixel, tamam. Şimdi de zoom testi yaptık. Burada 3x kamera var. Evet. Burada 4x kamera var. Ama zoom yeteneği olarak bu 15 kat yakınlaştırırken bu 20 kat yakınlaştırabiliyor. Dolayısıyla fotoğraflara yan yana baktığınız zaman gerçekten Pixel'in fotoğrafı kullanılabilir seviyede ve yazılar okunabilir seviyede. iPhone'un fotoğrafına baktığın zaman artık bozulmuş artık ya. Bozuk bir görüntü, çamurlaşmış ve bozulmuş bir görüntü var. Demek ki zoom'da da Pixel kazanıyor. Yani Aynen. 2-1. Şu ana kadar bu Pixel önde. Yani aslında 3. kamera, tele kamerası daha iyi. O yüzden daha iyi. öyle. Geniş açıda iPhone kazandı. Ana kamerada Google Pixel kazandı. Zoom'da da Google Pixel kazandı. Şimdi en önemli özelliklerden bir tanesine geliyoruz. Portre modu. Şimdi birincisi, renkleri doğallığı açısından bir dikkat çekici bir şey var. iPhone daha doğal çekmiş. iPhone daha doğal. Özellikle cilt tonunda iPhone daha iyi. Aynen. Cilde yaklaşıp şöyle saça baktığımız zaman nasıl kesiyor diye. Benim saçımın bir kısmı yok iPhone'da. Bu fotoğrafta bence performansları biraz benzer. iPhone hani burada yok etmiş. Pixel de çok keskin çekmiş aslında. Peki biraz geriden şöyle doğal görünüyor mu diye birazcık geriye alıp baktığımızda nasıl görünüyor? Ama bu mesela baktığım zaman burası beni rahatsız etti. Aynen öyle. Şu an mesela Kesmiş iPhone olması. rahatsız edici görünüyor kesmesinden dolayı. Pixel yani evet Gayet belli olmuyor. gösteriyor, Güzel evet. kesmiş görünüyor. Yani çok dibine girmeye gerek yok. Sonuçta böyle bakmıyoruz Evet, fotoğraflara. aynen. Portre modunda kesme puanını Pixel'e veriyorum ama doğallık açısından iPhone. Bokeh etme konusunda da arkayı bulanıklaştırma. Ama ben orada mesela Pixel'de ayar olmadığı için evet. çok şey yapamam. Yani sonuçta iPhone'da ayarlayabiliyorsun. Sonradan da ayarlayabiliyorsun. Burada ayarlayamıyorsun mesela arkasının ne kadar bulanık olacağını. O da iyi bir şey değil aslında. Ayarlayabiliyor olsan daha iyi olur. Kime vereceğiz puanı? Ben burada iPhone'a vermek istiyorum. Çünkü genel olarak fotoğrafa şöyle uzaktan baktığımda bu dediğimiz detaylar çok belli olmuyor ama daha doğal olduğu için ben iPhone'a veriyorum. Ama saça ne diyeceksin? Saçları çok yok ediyor. Bende sonuçta saç şeyi yok. Aynen. Evet, ben de Pixel'le veririm herhalde. Ya Pixel'in yapay zekası olayı daha iyi algılıyor. Biz daha fazla fotoğraf çektik arkadaşlar bu arada. Bunların hepsinde genel olarak öyle. Pixel'in yapay zekası iyi algılıyor ama keserken biraz sert kesiyor. Evet. Genel olarak onu fark ediyorum. iPhone biraz daha yumuşak kesiyor. Yumuşak keserken de saçları vesaire yok ediyor işte. Biraz şey yapıyor. Ama doğal görünme konusunda yine iPhone'un önünde. Hangisine vereceksin? Pixel'e vereceğim. Valla ben iPhone'a vermek istiyorum. Çünkü o saç olayı beni hakikaten çok rahatsız ediyor çekerken. Doğru diyorsun. Yani bir yerleri çok yok ediyor. Evet. Ya normalde de öyle. Ben tercih ediyorum yani. Test dışında da portre fotoğrafı çektiğimde bir yerde bir saç ya böyle olduğu zaman fazla kesmiş oluyor ya da kesmemiş oluyor. Orası böyle bir sert görünüyor falan. Tamam. Şimdi son olarak bir de makro. Makro aynen. Makroda bu arada Pixel 6 bu kadar yaklaşabiliyordu. Evet. Daha fazla yaklaşamadık. Şimdi iPhone biraz daha fazla yaklaşıyor. Bir şey diyeceğim ama yani şöyle bir detay var. Biz yine detaylarda çok boğulduk ama ben makro modlarına iPhone'a daha çok verecektim. Şu an vazgeçtim. Çünkü birazcık şöyle kırpıp aynı seviyeye getirdiğimiz zaman buradaki alan derinliği de azalıyor. Evet. Dolayısıyla aslında bu daha net bir bölgede fotoğraf çekebilmiş. Ama tam odakladığı yere yoğunlaşırsak iPhone'unki çok daha iyi. Tabii burada o kaktüsün şeyleri falan, o kıl detayları falan çok daha iyi görünüyor. O zaman burada direkt iPhone alır. Aynen. Şimdi o zaman dedik ki geniş açıda iPhone. Ana kamerada Pixel, zoom'da Pixel. Ondan sonra... Ana kamerada nasıl Pixel dedik ya? Evet. Kırpabiliyoruz diye. Aynen. Megapiksel farkı olduğu için. Sonra zoom'da Pixel dedik. Portre modunda sen iPhone dedin, ben Pixel dedim. O yüzden eşit. Ondan sonra makroda da iPhone al dedik. O zaman 2'ye 2 oldu. O zaman 2.5'a 2.5 falan beraber. Harbiden beraber kaldı.
Yani her ikisi de özetle her ikisi de iyi çekiyor. Bunları zaten hani bu kadar ıncık cıncık birbiriyle karşılaştırmasan, her ikisini tek başına değerlendirsen gayet her alanda hem işte videosunda, makrosunda, ne bileyim geniş açısında, selfiesinde, bilmem nesinde hepsinde pekala yeterli ve tatmin edici bir fotoğraf ve video sağlar her iki cihazda. Onur çok teşekkür ederim katıldığın için. Kattın. Güzel bir video oldu. İnşallah herkes keyif almıştır. Bu videoyu beğenmeyi ve benim ve Onur'un kanalına abone olmayı unutmayın. Sevgiler. Görüşürüz arkadaşlar.